Bebeklik çağından yaşlılığa kadar her dönemde ortaya çıkabilen çölyak hastalığı, belirtileri ve yol açtığı rahatsızlıklar nedeniyle binbir surat olarak biliniyor. Buğday, arpa, yulaf ve çavdarda bulunan gluten maddesi, genetik yatkınlığı olan kişilerde ince bağırsaklarda tahribata neden oluyor. Hastalığın en etkin tedavisi ise glutenden uzak durmak. Acıbadem Kozyatağı Hastanesi gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Şafak Kızıltaş, migren, depresyon, kemik erimesi, infertilite, huzursuz bağırsak sendromu gibi birçok hastalığın temelinde yatan çölyak hakkında doğru bilinen yanlışları şöyle anlattı. 1. Çölyak hastalığının kökeni milattan öncesine dayanır. Çölyak modern çağın hastalığıdır düşüncesi yanlıştır. Çünkü kökeni milattan öncesine dayanan bir hastalıktır. Dünyanın en yaygın genetik hastalığı olan çölyak, ince bağırsağı ve birçok organı tutan, bağışıklık sistemini etkileyen bir hastalıktır. Eski Yunanca'da karın anlamına gelen kelimeden adını alan hastalığın izlerine M.Ö. 1. yüzyılda bile rastlanılıyor. Arkeolojik kalıntılar insanoğlunun Mezopotamya'daki ilk ıslah edilmiş buğdayla beslenmeye başladığından itibaren bu hastalığa yakalandığını gösteriyor. İlk tanı ise 1888'de İngiliz patolog Samuel Gee'nin hastalığın histolojik bulgularını ince bağırsak biyopsilerinde göstermesiyle konuldu. Hastalığa yol açan etken maddenin buğdaydaki gluten olduğu da 1950'lerde kesinleşti. 2. Çölyak, dünyada en yaygın görülen hastalıktır. Çölyan, yaygın bir hastalık olmadığını düşünenler olabilir. Aksine dünyada en yaygın görülen hastalıktır. Hastalığın tanımlandığı ilk yıllarda görülme sıklığının 4000 ila 5000 kişide bir olduğu düşünülüyordu. Oysa bugün yapılan çalışmalar birçok toplumda ve ülkemizde çölyak hastalığının her 100 kişiden birinde gözlemlendiğini ortaya koyuyor. Bu oran Kuzey Avrupa'da 60-70 kişide bire, Batı Avrupa'da da %5-6'ya çıkıyor. Tanımlanan hastaların sayısına bakıldığında bunun buzdağının su üstündeki bölümü olduğu benzetmesi yapılabilir. Saptanamayan hastaların daha da büyük bir kitle olduğu düşünülüyor. 3. Genetik geçişli bir hastalıktır. Çölyak genetik bir hastalık değildir düşüncesi de yanlıştır. Çünkü bu hastalık genetik geçişlidir. Çölyak tek yumurta ikizlerinden birinde varsa diğerinde de %75 oranında görülüyor. Birinci derece akrabalarda %20, ikinci derece akrabalarda ise %5 oranında rastlanıyor. 4. Çölyak her yaşta görülebilen bir hastalıktır. Çölyak çocuklukta ortaya çıkar düşüncesi de yanlıştır. Çünkü bu hastalığın ortaya çıkış bulguları çok farklı olabilir. Süt çocukluğu, oyun çocukluğu gibi erken dönemlerde ortaya çıkabildiği gibi 70 ve 80'li yaşlarda da tanımlanabilen geç olgularda bulunabilmektedir. Yani çölyak her yaşta görülebilen bir hastalıktır. 5. Çölyan klasik bulguları vardır. O yüzden çölyan tek belirtisi şişlik ve karın ağrısıdır düşüncesi de yanlıştır. Çünkü çölyan birçok belirtisi vardır. Klasik bulguları karın ağrısı, ishal, kansızlık, kilo almama, boy kısalığı, fiziksel ve ruhsal gelişme geriliği, diş minesinde sorunlar ve kemik erimesidir. 6. Çölyak vücutta çeşitli hastalıklara neden olabilir. Çölyak yalnızca sindirim sisteminde hastalık yapar düşüncesi de yanlıştır. Çünkü çölyak tüm vücut sistemlerinde çeşitli hastalıklara neden olabilir. Kadınlarda adet düzensizliği, kısırlık, hamilelikte sık düşükler çölyaktan kaynaklanabildiğini belirten Profesör Doktor Şafak Kızıltaş, çok farklı hastalıklara yol açabileceğini vurgulayarak şu bilgileri verdi. Çölyak karaciğer fonksiyonlarında sorun, kalp kası bozukluğu, D ve B grubu vitamin eksikliği, folik asit eksikliği, dermatit, ağızda aft, ülser, nörolojik bozukluklar, depresyon, böbrek ve ekrem hastalıkları gibi farklı sorunlara neden olabilir. 7. Çölyak hastalarında huzursuz bağırsak sendromu görülme oranı %2 ila 3'tür. Huzursuz bağırsak sendromunun nedeni çölyaktır düşüncesi de yanlıştır. Çünkü huzursuz bağırsak sendromu farklı bir hastalıktır. Ancak çölyak görülme sıklığının dipsepsi yani karında ağrı, gerginlik, erken doyma, iştahsızlık, bulantı, geğirme ve huzursuz bağırsak sendromu sorunu olan hastalarda %2 ila 3'e çıktığı bilinmektedir. 8.
Çok az miktarda un tüketilmesi bile çölyakı tetikleyebilir. Gluteni azaltmak çölyakı tedavi eder düşüncesi de yanlıştır. Çünkü bir çay kaşığının 8'de 1'i kadar un tüketilmesi halinde bile alınan gluten hastalığı tetikliyor. Mekanizma şöyledir. Yiyeceklerin bağırsaklardaki emilimi sırasında vücudun savunma mekanizması glutene karşı savaş açar ve antikorların ince bağırsaktaki fırçamsı yüzeye saldırmasıyla bağırsak duvarında hasar oluşur. Bu hasar nedeniyle besin maddeleri emilmeden sindirim sistemi yoluyla atılır. Glutenli besinlerin az tüketilmesi sorunu bir parça hafifletse de tedavi etmez. Çölyak hastaları bu sorunla karşılaşmamak için içinde hiç gluten barındırmayan yiyecekler yemelidir. 9. Çölyak hastalığı için yalnızca kan tetkiki yeterli değildir. Tanı için kan tetkiki yaptırmak yeterlidir düşüncesi de yanlıştır. Çünkü çölyak hastalığının belirlenmesi için yalnızca kan tetkiki yeterli değildir. Tanı için en önemli yöntem hekimin muayenesi, hastanın öyküsünün iyi dinlenmesi ve hekim farkındalığıdır. Kan tetkiklerinde çölyak antikorlarına bakılır. Çölyak antikorlarının pozitiflik oranı hastalıkta yüksek olmasına rağmen ince bağırsak biyopsilerinin alınması gerekir. Bunun yanında bazen ince bağırsak biyopsileri de yeterli gelmeyebilir. Bu gibi durumlarda doku tipi tayininin yapılması önerilmektedir. Çölyak hastalarının %95'inde bu doku tipleri pozitiftir. Bu nedenle çölyak hastalığının olup olmadığını göstermede önemli rol oynar. 10. Çölyak tedavisinde sadece gluten içeren yiyeceklerden uzak durmak yeterli değildir. O yüzden gluten içeren yiyeceklerden uzak durmak yeterlidir düşüncesi de yanlıştır. Çünkü çölyağın tedavisinde en etkin yöntem gluten içeren yiyecekleri yememek olsa da yine gluten içeren temizlik ve kozmetik ürünlerinden de uzak durulması gerekir. 11. Çölyağın tedavisinde en önemli adım gluten tüketimine son verilmesidir. O yüzden glutensiz yiyecek diyetine zaman zaman ara verilebilir düşüncesi de yanlıştır. Çünkü bu hastalığın tedavisinde en önemli adım gluten tüketimine son verilmesidir. Üstelik bu diyet hiç ara verilmeden ömür boyu sürdürülmesi gerekir. Diyetine özen gösteren kişilerin ince bağırsağında 6 ila 12 haftada düzelme başlar. Bir yılın sonunda da hastaların %70'inde tam iyileşme sağlanır. Bir yılda düzelmeyen hastalarda bağışıklık sistemini baskılayan bazı ilaçlar kullanılır.